Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Kullanacağım ip bebe yünü. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 6 ilmek olması gerekiyor. Yani her model 8 ilmekten oluşuyor. Şu şekilde 8 8 diye ayarlayacağız. En sonuna da 6 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Daha sonra bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçmek için şöyle. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. 22 ilmekle modeli anlatacağım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Yani arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters. Şu şekilde 4 ilmek ters. 4 ilmek düz. Dört ilmek ters. Dört ilmek düz. Sıra sonunda 4 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örüyorum ben. Birinci sıra ön yüzünde 4 ters ilmek, 4 düz, 4 ters, 4 düz, 4 ters ilmekle sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Evet, burada biraz hızlanıyorum şöyle. Farklı bir işlem yapmadığım için. Kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 4 ilmek ters örelim. Evet, 4 ilmek ters. Geldim buradaki 4 düz ilmeğe. Ortadaki ilmeklerimizi dışa alacağız. Dıştakileri içe alacağız. Bakın şu 2 ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğimi arka taraftan sol şişime, ikinci ilmeğimi de ön taraftan tekrar sol şişime taktım ve bunları düz ördüm. Şimdi burada birinci ilmeğimi ön taraftan sol şişime, ikinci ilmeğimi şuradaki yani pardon dördüncü ilmeğim oluyor. Getirdim, şişime taktım arka taraftan. Ve bu 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Yine toplamda 4 düz ilmek örmüş olduk. Sadece ortadaki ilmeklerimizi dışa aldık ön taraftan. Arada 4 ters ilmek. Evet, 4 tersten sonra bu düzlere gelince ortadaki şu ikinci ilmeğimi öne aldım ön taraftan. Birinciyi arka taraftan ve bu 2 ilmeğimi de düz ördüm tek tek. Şimdi üçüncü ilmeğimi ön taraftan aldım. Diğer son düz ilmeğimi de arka taraftan getirdim. Sol şişime taktım ve bunları da düz ördüm. Yine 4 ilmek düz örmüş olduk burada.
4 ters ilmek. Sıra sonunda 4 ters ilmekle 3. sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. 4. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Evet, bu sırayı da tamamlarsak modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Her türlü örgüye de yakışır bu model. Şöyle tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada 1. sırada ne yaptıysam aynısını yaparak devam ediyoruz. 1. sıra ön yüzündeyim. Modeli tekrar kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 4 ilmek ters olarak ördüm. 4 ilmek düz. Dört ters. Bu haroşa kısmı 4 ilmek ters örüyoruz. Şöyle. 4 düz. 1. sırayı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 2. sıra arka yüzündeyim. Bu modelde arka yüzünde hep ters örüyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyim. Şurada yaptığımız burguları yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters. Şöyle. 4 düze gelince ortadakileri dışa alacağız. Bakın. 1. ilmeğimi arka taraftan sola aldım. 2. ilmeğimi ön taraftan sağa çevirmiş oldum. Ve bu ikisini de düz ördüm. Şimdi diğer 2 ilmeğime geçtim. Şu 3. ilmeğim oluyor. Yani düzlerde hesaplarsak 3. ilmeğimi ön taraftan sola, 4. ilmeğimi arka taraftan sağa çevirdim. Yani yerlerini değiştirdim ve düz olarak ördüm. Ortadaki 2 ilmeğimi dışa aldım. Dıştakileri de şöyle ortaya geldi. 4 ilmek ters ördüm. Bu düzde de yine aynı işlemleri yapacağız. 4 düzümüzde. Ortadakileri dışa alalım. Daha sonra düz örelim. Ön taraftan alıyoruz. Bakın, ortadakileri ön taraftan alıyoruz. Dıştakileri de arka taraftan alarak ortaya getiriyoruz. Dört ters ilmekle 3. sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimizi düz örüyoruz. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimin tamamını ters örüyorum.
Şöyle ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Evet, ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Şöyle modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Bu parçamı da daha önceden hazırladım size göstermek için. Şöyle modelin ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Bakın şöyle. Gayet güzel, şöyle kabarık kabarık görünen dolgun bir model. Modelin arka yüzü de şöyle. Modeli lastiksiz kullanabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz lastik üzerine de yapabilirsiniz. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter. Şöyle. Bu modeli her türlü örgü projelerinizde uygulayabilirsiniz. Gayet güzel, yapımı kolay, çabuk ilerleyen modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.